Merhaba koçlar. 7-13 Temmuz haftası sizin için hem içsel büyüme hem de dış dünyada stratejik adımlar atma zamanı olabilir. Gökyüzü önemli farkındalıklar ve kararlar getiriyor. Gelin bu haftayı birlikte değerlendirelim. Haftanın ilk günü 7 Temmuz'da Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizde hareket ediyor. Eğitim, yolculuklar, akademik konular ve inanç sistemleriniz ön plana çıkabilir. Hayata dair daha geniş bir perspektiften bakma arzusu içinde olabilirsiniz. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı destekleyici açılar sezgilerinizi güçlendiriyor. Özellikle içsel rehberlerinize güvenerek uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Fakat ayın Uranüs ve Venüs'te karşıtlıkları maddi konularda veya özel ilişkilerinizde sürpriz gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Beklenmedik harcamalar ya da ilişkinizde özgürlük temaları gündeme gelebilir. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinizi etkilemeye başlıyor. Günlük temponuz hızlanıyor. İş ortamınızda daha titiz ve verimli olma çabası içine girebilirsiniz. Ancak bu durum bazen fazla eleştirel olmanıza yol açabilir. Ayın Mars'la yaptığı kare açı ise sabırsızlıkla davranmamanız gerektiğini vurguluyor. Aynı gün Ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı ise iletişim gücünüzü arttırıyor. Özellikle eğitim, yolculuk ve tanıtım işleriyle uğraşıyorsanız yaratıcı fikirler devrede olabilir. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçerek kariyer evinize yerleşiyor. Sorumluluklarınızla yüzleşmek, uzun vadeli hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Ancak Satürn ve Neptün'le yaptığı zorlu açılar geleceğe dair bazı belirsizlikleri ya da motivasyon düşüklüklerini beraberinde getirebilir. Hayal kırıklığı yaşamamak adına gerçekçi planlar yapmanız önemli olacak. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay, kariyer hayatınızda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Toplumsal statünüz, iş hedefleriniz ya da ebeveyn figürleriyle olan ilişkilerinizle ilgili net kararlar alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir videoda hazırlayacağım. Ayın Jüpiter'e yaptığı karşıtlık ise iş ve aile arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Mars'la yaptığı üçgen açı güçlü bir motivasyon ve pratik çözüm yeteneği kazandırıyor. Yeni sorumluluklar üstlenmeniz mümkün. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sosyal çevrenizi etkiliyor. Arkadaş gruplarınızla iletişim içinde olabilir. Geleceğe dönük vizyoner planlar yapabilirsiniz. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar topluluk içinde yaratıcı ve organize olabileceğinizi gösteriyor. 12 Temmuz'da ise Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Sosyal çevrenizde güç savaşlarına ya da dönüşüm getiren olaylara işaret edebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde derin etkiler yaratabilecek gelişmeler de yaşanabilir. Ayın Merkür'e yaptığı karşıtlığı ise iletişimde gerginlik olduğundan bahsediyor. Bu yüzden fikirlerinizi paylaşırken ölçülü olmaya dikkat edin. Ayın Neptün ve Venüs'le yaptığı olumlu açılar ise sezgilerinizi ve sosyal cazibenizi arttırıyor. Hafta sonu sanatsal etkinlikler, yaratıcı projeler ve romantik planlar açısından destekleyici olabilir. Sevgili yükselen koçlar, bu hafta kariyerinizdeki gelişmelerle birlikte gündelik yaşamınızın temposu artıyor. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İç sesinizi dinleyin ve duygusal dengeyi korumaya özen gösterin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Boğalar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindeyiz. 7-13 haftasında içsel dönüşüm, finansal konular ve ilişkilerinizde denge kurma temaları sizinle birlikte yürüyecek. Gökyüzü sizi hem yüzleşmeye hem de güçlenmeye davet ediyor. Gelin bakalım bu haftayı beraber inceleyelim. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçerek sizin 8. evinizde ilerlemeye başlıyor. Ortak gelirler, borçlar, miraslar ya da krediler, duygusal bağlar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar özellikle sosyal çevrenizden destek alabileceğinizi ve sezgisel farkındalıkla hareket edebileceğinizi gösteriyor. Fakat aynı gün Ayın Uranüs ve Venüs ile karşıtlıkları ani tepkilere, duygusal dalgalanmalara ya da maddi konularda ani kararlara neden olabilir. Harcamalarda temkinli olmanızda fayda var.
8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 5. evinizi hareketlendiriyor. Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve çocuklarla ilgili konular gündeminize oturabilir. Daha üretken, daha titiz, daha analitik bir yaklaşımla ilerlemek isteyebilirsiniz. Ayın Mars ile yaptığı kare açı özellikle duygusal kararlarınızda aceleci ya da tepkisel olma riskini getiriyor. Fakat ayın Merkür'le yaptığı olumlu açı sayesinde ruhsal derinliği yüksek sohbetler, derinlemesine analizler ya da farkındalık sağlayan görüşmeler yapabilirsiniz. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 9. evinize yerleşiyor. Eğitim, hukuk, yabancılarla ilişkiler, inanç sistemleri ve uzun vadeli hedefleriniz gündeme geliyor. Ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı bazı planlarda belirsizlikler ya da hayal kırıklıkları yaratabilir. Bugünlerde netlik ararken sabırlı olmanızda fayda var. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Sizi özellikle zihinsel ve spiritüel olarak aydınlatabilir. Hayat görüşünüzü sorgulamak, yeni bir eğitim yoluna girmek ya da bir seyahat planlamak, yurt dışına yerleşmek. Ayın Jüpiter'e yaptığı karşıtlık inandığınız değerlerle somut gerçekler arasında bir gerilim yaratabilir. Ancak ayın Mars ile yaptığı üçgen açı sizi motive eden sağlam adımlar atmanıza yardım edebilir. Bu süreçte hem aklınızı hem sezgilerinizi kullanarak ilerlemelisiniz. Bu konuyla ilgili ayrıca bir videoda hazırlayacağım sizlere. 11 Temmuz'da Ay Kova Burcu'na geçiyor ve sizin kariyer evinizi aydınlatıyor. İş hayatınızda fark yaratmak, toplumsal kimliğinizi güçlendirmek ve sıra dışı fikirlerinizi öne çıkarmak için destekleyici enerjiler altındasınız. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar sayesinde hem yenilikçi hem de disiplinli olabilirsiniz. Üstlerle iletişiminiz de güçlenebilir. 12 Temmuz Cumartesi günü Ay Plüto Kova Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum kariyer alanınızda yoğun duygulara, güçlü yüzleşmelere ya da dönüşüm getirecek gelişmelere işaret edebilir. Ayın Merkür'e yaptığı karşıtlık otorite figürleriyle iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Düşüncelerinizi ifade ederken abartıdan kaçının. Ancak günün ikinci yarısında ayın Neptün ve Venüs'te yaptığı olumlu açılar sosyal ilişkilerde iyileştirici bir etki yaratacak. Yaratıcılığınızı ortaya koymak, dostlarınızla vakit geçirmek ya da keyifli organizasyonlar için harika bir zaman. Sevgili yükselen boğalar, bu hafta hem kariyer hem de finansal alanlarda dikkatli ve stratejik olmanız gereken zamanlardasınız. Duygusal derinliğiniz artıyor. Bu da sizi daha sezgisel ve güçlü kılabilir. Videomu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindeyiz. Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar ve iletişimdeki denge ön planda olacak. Gökyüzü sizin için özellikle sosyal bağlantılar ve duygusal uyum açısından dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor. 7 Temmuz'da Ay Yay burcuna geçiyor. Sizin 7. evinizde ilerlemeye başlıyor. Bu alan ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir temas kurduğunuz tüm ilişkileri kapsar. Partnerinizle aranızdaki iletişim derinleşebilir ya da yeni bir ortaklık gündeme gelebilir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar hem kariyer hayatınızda hem de geleceğe dönük hedeflerinizde daha yapıcı ve sezgisel kararlar almanızı sağlıyor. Ancak aynı gün ayın Uranüs ve Venüs'te karşıt açıları bazı ani çıkışlara ya da sürpriz gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Beklenmedik bir yüzleşme de yaşanabilir. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 4. evinizde etkili olmaya başlayacak. Aile içindeki hareketlilik artabilir. Taşınma, evle ilgili düzenlemeler ya da ebeveynlerle ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. Bu süreçte evde acele kararlar almaktan kaçınmalısınız. Ayın Mars'la yaptığı kare açı özellikle ilişkilerde sabırsız davranışlara neden olabilir. Neyse ki aynı gün ayın Merkür'le yaptığı olumlu açı sizi daha akılcı ve yapıcı iletişime yönlendirecektir. Özellikle kardeşler, komşular veya yakın çevreyle kurduğunuz bağlar daha anlamlı hale gelebilir. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 8. evinize yerleşiyor.
Ortak finansal konular, alacak verecek dengesi, duygusal bağlar ve ruhsal dönüşüm temaları gündeminize gelecek. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı zorlu açılar özellikle iş kaynaklı baskılarla duygusal dünyanızın karışabileceğini gösteriyor. Bugünlerde netlik sağlamak zor olabilir. Bu yüzden kararlarınızı biraz ertelemek iyi olacaktır. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Sizin derin duygusal alanlarınızı aydınlatıyor. Bu dolunay bir borcun kapanması, miras ya da finansal bir paylaşımın netleşmesi gibi gündemleri tetikleyebilir. Aynı zamanda içsel olarak da bir kapanış veya kabulleniş sürecine girebilirsiniz. Ayın Jüpiter'le karşıtlığı özdeğer duygunuzla dışarıdan gelen beklentiler arasında bir denge kurmanızı istiyor. Ancak Mars'la olan olumlu açı sayesinde ailenizden veya da köklerinizden gelen bir destekle daha sağlam durabilirsiniz. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizi hareketlendiriyor. Uzaklarla bağlantılar, seyahatler, eğitim planları veya hukuki meseleler, yurt dışı işleri gündeme girebilir. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar zihinsel farkındalığınızın artmasını sağlıyor. Bu dönemde ileriye dönük sağlam vizyonlar geliştirebilirsiniz. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyorlar. Bu güçlü kavuşum dünya görüşünüzü kökten değiştirecek farkındalıklar getirebilir. Ayın Merkür'le karşıtlığı fikir çatışmalarına veya iletişimde aşırı iddiaya neden olabilir. Düşüncelerinizi aktarırken daha esnek, daha empatik olmaya çalışın. Neyse ki Ayın Neptün ve Venüs'te yaptığı olumlu açılar sayesinde hem sezgileriniz hem de sosyal ilişkileriniz güçlenecektir. Özellikle yaratıcı projelerde güzel ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Sevgili yükselen ikizler, bu hafta ilişkileriniz, içsel dönüşümünüz ve uzak hedefleriniz açısından önemli, duygusal olarak yoğun ama bir o kadar da farkındalık dolu bir süreç sizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler. 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta gündemimizde sağlık, günlük rutinler, çalışma düzeni, çalışma ortamı ve hizmet alanları öne çıkacak. Aynı zamanda Dolunay'ın burcunuzun tam karşısında gerçekleşmesiyle ilişkilerde önemli kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 6. evinize yerleşiyor. Günlük işleriniz, çalışma temponuz, sağlığınız ve yaşam alışkanlıklarınız ön planda olacak. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar özellikle uzaklarla bağlantılı işler, akademik konular ya da spiritüel çalışmalar için güçlü bir zemin hazırlıyor. Ancak aynı gün Ayın Venüs ve Uranüs'e yaptığı karşıt açılar ise iş ortamında ani değişimlere veya arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Sağlıkla ilgili konularda bugünlerde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 3. evinizde ilerlemeye başlıyor. İletişim trafiğiniz hızlanacaktır. Kısa yolculuklar, eğitimler, yakın çevreyle ilgili gelişmeler gündeminize taşınıyor. Ancak ayın Mars'la yaptığı kare açı özellikle iş arkadaşlarınızla olan iletişimde aceleci ve sabırsız davranmanıza neden olabilir. Neyse ki ayın Merkür'le yaptığı olumlu açı ise size ifade gücü yüksek, akılcı, diplomatik bir iletişim tarzına yönlendirebilir. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 7. evinize yani ikili ilişkiler alanınıza yerleşiyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar ilişkilerde belirsizlik veya duygusal baskı yaratan konularla yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle uzaklarda yaşayan kişilerle olan bağlar ya da ortak gelecek planları bugünlerde sorgulanabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay sizin için çok önemli. Bu Dolunay ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Mevcut bir ilişkinin geleceği hakkında kararlar alabilir. Bir ortaklık başlatabilir ya da sonlandırabilirsiniz. Duygusal dengeyi sağlamak kolay olmasa da bu dolunay size netlik kazandıracak. Ayın Jüpiter'le karşıt açısı arkadaş çevrenizden ya da sosyal gruplardan gelen beklentilerle kendi duygusal ihtiyaçlarınız arasında bir gerilim yaratabilir. Fakat ayın Mars'la yaptığı olumlu açı
güçlü ve net adımlar atmanızı sağlayacak motivasyonu size sunuyor. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Ortak finansal konular, duygusal derinlik ve ruhsal yüzleşmeler, borçlar, krediler, miraslar ön plana çıkacak. Ayın Uranüs ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar hem duygusal dönüşümünüz hem de finansal planlamalarınız açısından sağlam kararlar alabileceğinizi gösteriyor. 12 Temmuz'da Ay Plüto ile Kova burcunda buluşacak. Bu kavuşum bastırdığınız duygularla yüzleşmenizi ve güçlü dönüşümler yaşamanızı sağlayabilir. Ayın Merkür'e karşıt açısı bazı konuşmaların sertleşmesine ya da sırların açığa çıkmasına neden olabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Ayın Neptün ve Venüs'e yaptığı olumlu açılar ilişkilerde şefkatli ve affedici bir atmosfer yaratacak. Sezgilerinize güvenerek hareket ederseniz hem ilişkilerde hem de içsel dünyanızda huzuru bulabilirsiniz. Sevgili yükselen yengeçler, bu hafta sizin için oldukça dönüştürücü etkiler barındırıyor. İlişkilerde netlik, içsel güçlenme ve duygusal farkındalıkla önemli adımlar atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta sahne sizin. Hem sosyal hayatınız hem de kişisel yaratıcılığınız hareketleniyor. Gökyüzü sizi aşk, hobiler ve hayatın keyifli yanlarıyla daha fazla temasa geçmeye çağırıyor. Hazırsanız haftanın detaylarına birlikte bakalım. 7 Temmuz'da Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizde ilerliyor. Aşk hayatı, çocuklar, yaratıcılık ve sahneye çıkma arzusu bu hafta merkezde. Kendinizi ifade etme şeklinize dikkat çekiyorsunuz. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar hem duygusal derinliğinizi arttırıyor hem de sezgisel yönlerinizi güçlendiriyor. Ancak aynı gün Ayın Venüs ve Uranüs'le bir karşıtlığı var. Özellikle aşk hayatınızda ya da sosyal çevreyle olan ilişkilerinizde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Beklenmedik teklifler veya tartışmalar veya kararlar gündeme gelebilir. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 2. evinizi yani maddi kaynaklarınızı hareketlendiriyor. Harcamalar, yatırımlar, gelir artışı ya da para kazanma yolları hız kazanabilir. Ancak ayın Mars'la yaptığı kare açı ani ve düşünülmemiş harcamalara neden olabilir. Aynı gün ayın Merkür'le yaptığı olumlu açı ise sizi daha bilinçli ve stratejik adımlar atmaya teşvik edecektir. Ticari konular, kişisel yeteneklerinizi değerlendirme fırsatları açısından şanslı etkiler altındasınız. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinize yerleşiyor. Günlük yaşam, sağlık, iş ortamı, sorumluluklar öne çıkıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar özellikle işle ilgili hedeflerde kararsızlık veya yorgunluk hissi yaratabilir. Bu yüzden bugünü fazla zorlamadan akışa bırakmanız faydalı olacaktır. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay günlük düzeniniz ve sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar getiriyor. İş değişikliği, yeni bir sağlık rutini ya da birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili kararlar gündeme gelebilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık sosyal çevrenizde olan sorumluluklar ile kendi ihtiyaçlarınız arasında bir denge kurmanızı zorlaştırabilir. Ancak ayın Mars'ta olan olumlu açısı sayesinde maddi ya da fiziksel konularda somut adımlar atabilirsiniz. Bu dolunayla ilgili daha geniş bir video tekrar hazırlayacağım. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 7. evinizi aydınlatıyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir temaslarda aktif bir süreç başlıyor. Ayın Uranüs ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar ilişkilerde dengeyi yakalamanıza, sürpriz destekler ve olgun yaklaşımlarla ilerlemenize yardımcı olacak. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Bu güçlü kavuşum ilişkilerde derinleşme, dönüşüm ya da ciddi kararlar alma sürecini beraberinde getirebilir. Ayın Merkür'le karşıtlığı iletişimde sert ya da iddialı çıkışlar getirebilir. Bu yüzden duygularınızı ifade ederken biraz daha yumuşak bir dil kullanmanız gerekebilir. Neyse ki ayın Neptün ve Venüs'te yaptığı olumlu açılar sayesinde ilişkilerde
bağ kurmanız, sevgiyle yaklaşmanızı destekliyor olacak. Sevgili yükselen aslanlar, bu hafta sahneye çıkma zamanınız geldi. Aşk, maddi kazançlar ve ilişkiler alanında güçlü etkiler altındasınız. İç sesinizi dinleyin ve sezgilerinize güvenin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta odağınız ev, aile, içsel güvenlik ve kariyer dengesine kayıyor. Aynı zamanda Mars'ın burcunuza geçişiyle birlikte motivasyonunuz artıyor. Ancak zaman zaman baskı altında da hissedebilirsiniz. Gelin gökyüzü enerjilerini birlikte inceleyelim. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor. Bu sizin 4. evinizi, yani ailevi konularınızı, yaşam alanlarınızı ve duygusal temellerinizi aydınlatıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar ailevi sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda size destek olurken ev içinde sezgisel yaklaşımlar geliştirmenizi de sağlıyor. Ancak aynı gün ayın Venüs ve Uranüs'te yaptığı karşıt açılar kariyer ve aile dengesi arasında aniden gelişen bazı gerginliklere neden olabilir. Özellikle ebeveyn figürleriyle olan ilişkilerde esnek olmanızda fayda var. 8 Temmuz'da Mars burcunuza geçiyor ve sizin 1. evinizde ilerlemeye başlıyor. Bu geçiş fiziksel enerjinizi arttıracaktır. Daha aktif, daha cesur, daha girişimci olmanıza neden olabilir. Ancak aynı gün ayın Mars'la yaptığı kare açı aile içi meselelerde aceleci tepkiler vermenize yol açabilir. Neyse ki ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı kendinizi daha mantıklı ve etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak, durumu kurtaracak. İçsel dengenizi korumaya çalışın. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 5. evinizi aydınlatıyor. Aşk hayatı, çocuklar, yaratıcılık ve kendinizi ortaya koyma arzusu ön planda. Ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı ilişkilerde belirsizlik ya da sorumlulukların artışı nedeniyle bazı duygusal dalgalanmalar yaşamanıza neden olabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Aşk hayatınızı, kişisel yaratıcılığınızı mercek altına alacak. Bu dolunay romantik ilişkilerde kararlar almanıza, bir konuyu netleştirmenize veya bitirmenize neden olabilir. Ayın Jüpiter'le karşıtlığı kariyer planlarınızla özel hayatınız arasında denge kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Ancak ayın Mars'la yaptığı üçgen açı ne yapmanız gerektiğini bilerek hareket edebileceğinizi gösteriyor. Cesur olun ama ölçülü davranın. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizde yerleşiyor. Günlük işler, sağlık, iş arkadaşlarınız ve rutin düzeniniz önem kazanacak. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar özellikle iş hayatınızda teknolojik çözümler, yeni yaklaşımlar ya da kurumsal desteklerle ilerlemenizi kolaylaştırabilir. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşacak. Bu kavuşum oldukça güçlü bir kavuşum. Günlük yaşamınızda bazı krizleri fark etmenize neden olabilir. Ancak aynı zamanda iş ortamınızda güç kazanabileceğiniz, sorumluluk alabileceğiniz bir zamana da işaret ediyor. Ayın Merkür'le karşıt açısı iletişimde gerginlikler doğurabilir. Ancak günün devamında ayın Neptün ve Venüs'e yaptığı olumlu açılar uyumlu bir atmosfer oluşturacak. İş ortamınızda ve sağlıkla ilgili konularda çözümler üretmeniz kolaylaşacaktır. Sevgili yükselen Başaklar, bu hafta gökyüzü sizi duygusal derinliğe, cesarete ve denge kurmaya davet ediyor. Özellikle Dolunay sayesinde aşk, yaratım ve kişisel tatmin alanlarında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta gökyüzü sizi iletişim, yakın çevre, kardeşler ve fikirsel dönüşüm alanlarında destekliyor. Aynı zamanda içe dönüş, zihinsel temizlik ve kontrolü yeniden kazanma zamanı. Mars'ın 12. evinize geçişiyle bazı içsel hesaplaşmalar da
gündeme gelebilir. Haydi gelin haftaya birlikte bakalım. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 3. evinizi, yani yakın çevrenizi, iletişim trafiğinizi ve zihinsel gündeminizi hareketlendirecek. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar özellikle işle ilgili planlamalar, eğitim ya da yazılı sözlü ifadelerde sezgisel ve disiplinli olmanızı destekleyecek. Ancak ayın Venüs ve Uranüs'te yaptığı karşıtlık özellikle ani gelişen yolculuklar, kardeşlerle ilgili beklenmedik durumlar ya da iletişimde sürpriz çıkışlara işaret edebilir. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor, sizin 12. evinize. Bu transit görünmeyen alanda birikmiş öfke ve bastırılmış enerjilerin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Gizli rekabetler, arka plandaki dönen dolaplar ya da ruhsal yükler bir süre sizi meşgul edebilir. Aynı gün ayın Mars'la yaptığı kare açıda özellikle duygusal olarak içsel huzursuzluklar yaratabilir. Ancak ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı mantığınızla denge kurabileceğinizi, özellikle arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetlerin size iyi geleceğini gösteriyor. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor, sizin 4. evinize yerleşiyor. Ailevi meseleler, ev ortamı, içsel huzur arayışı bu dönemde daha görünür hale gelecek. Ancak ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı sert açılar içsel bir yorgunluk veya aidiyet duygusunda dalgalanmalara sebep olabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin aile, ev, yuva, özel yaşam alanlarınızı etkiliyor. Taşınma, aile içi kararlar, köklerle ilgili meselelerde tamamlanmalar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık kariyer planlarınız ile özel yaşamınız arasında denge kurmakta zorlanabileceğinize işaret ediyor. Ancak ayın Mars'la yaptığı üçgen açı bu farkındalıkları içselleştirerek ruhsal bir temizlik yapmanızı kolaylaştırıyor. Bu dolunayla ilgili daha geniş bir video hazırlayacağım. 11 Temmuz'da Ay Kova Burcu'na geçiyor ve sizin 5. evinize yerleşiyor. Aşk hayatı, hobiler ve yaratıcılık alanında daha özgür, cesur ve fark yaratan adımlar atabilirsiniz. Ayın Uranüs ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar hem duygusal bağlılık hem de heyecanlı deneyimler açısından denge kurmanıza yardımcı olacak. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda derin dönüşümleri beraberinde getirebilir. Güçlü duygular, yoğun bağlılıklar ve ciddi kararlar bu dönemde mümkün. Ayın Merkür'e yaptığı karşıt açısı iletişimde zorlayıcı da olabilir. Ancak Neptün ve Venüs'e olan olumlu açılarda empati, şefkat ve duygusal uyumu da destekleyecek. Bu hafta zihinsel farkındalık, ailevi meselelerde netleşme ve yaratıcı dönüşüm enerjisi ön planda. Sevgili yükselen teraziler, içsel gücünüzü fark etmeye ve dengede kalmaya odaklanın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta parasal konular, değer duygunuz ve sahip olduklarınız üzerinden önemli farkındalıklar kazanacaksınız. Aynı zamanda sosyal çevreniz, gelecek hedefleriniz ve dostluklarınız da bu gökyüzü altında öne çıkıyor. Duygusal derinliği olan bu hafta sizi dönüşüme çağırıyor. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay Burcu'na geçiyor ve sizin 2. evinizi, yani maddi kaynaklarınızı ve özdeğer alanınızı aydınlatıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar özellikle yaratıcılık gerektiren işsel, sanatsal beceriler ya da çocuklarla ilgili harcamalarda denge kurmanıza yardımcı olabilir. Ancak ayın Venüs ve Uranüs'le yaptığı karşıtlık para konusunda ani değişimlere ve beklenmeyen harcamalara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 11. evinize yerleşiyor. Bu geçiş sosyal çevrenizde daha aktif olmanıza, grup çalışmaları içinde öne çıkmanıza olanak tanırken hedefleriniz için mücadele gücünüzü de arttırıyor. Ancak aynı gün ayın Mars'ta yaptığı kare açı finansal konularda aceleci kararlar almanıza neden olabilir. Neyse ki ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı da
kariyerle ilgili konularda mantıklı çözümler bulmanıza destek verecektir. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 3. evinize yerleşiyor. Bu yerleşimle birlikte kardeşler, komşular, kuzenler, kısa yolculuklar ve iletişim trafiğiniz hız kazanacaktır. Fakat Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı zorlayıcı açılar zihinsel dağınıklık ya da geçmişe takılma eğilimi getirebilir. Bugünlerde iletişimde, trafikte yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Dikkatli olun. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan dolunay sizin yakın çevre, bilgi paylaşımı ve zihinsel yönünüzde önemli bir aydınlanmayı beraberinde getirecek. Bu dolunay sayesinde bir eğitim sürecini tamamlayabilir, bir fikir ya da projeyi netleştirebilirsiniz. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık uzak hedeflerle yakın planlar arasında denge kurma gerekliliğini ortaya koyarken Mars'la yaptığı üçgen açı ise özellikle grup desteğiyle kendinizi ifade etmenizi kolaylaştıracaktır. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 4. evinize yerleşiyor. Ev, aile, yaşam alanı ve duygusal temellerinizle ilgili konular yeniden gündemde. Ayın Uranüs'te yaptığı üçgen açı evde teknoloji, özgürlük ve yenilikle ilgili olumlu gelişmeleri destekliyor. Aynı zamanda Ay Satürn sekstili ailevi sorumluluklarınızı dengeye taşıyacağınızı gösteriyor. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum ev yaşamınızda köklü bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Taşınma, aile içinde güç mücadeleleri ya da derinleşen bağlar söz konusu olabilir. Ayın Merkür'le karşıtlığı iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini vurgularken Neptün ve Venüs'le yaptığı olumlu açılar duygusal bağlarınızı derinleştirmenizi ve affediciliği destekliyor. Sevgili yükselen akrepler, bu hafta özellikle maddi konular, duygusal güvenlik ve yakın çevre iletişimi açısından dönüştürücü bir süreçten geçiyorsunuz. Cesur, stratejik ve farkındalıklı adımlar atarak içsel gücünüzü yeniden hissedebileceksiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta sahne sizin. Ay burcunuzdan geçerken hem dikkatleri üzerinizde tutacaksınız hem de duygusal dalgalanmalarla yeni farkındalıklar yaşayacaksınız. İkili ilişkiler, kariyer adımları ve özel hayat arasında bir denge kurmanız gereken bir haftaya giriyorsunuz. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcunuza, sizin yükselen burcunuzda ilerliyor. Bu geçişle birlikte enerjiniz artarken duygularınızı daha açık ifade etme isteğiniz güçlenecek. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar özellikle ailevi konularda desteklenmenizi sağlarken geçmişte ilgili duygusal meseleleri yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ancak Ayın Venüs ve Uranüs'le yaptığı karşıtlık özellikle ilişkiler ve günlük düzeninizde ani gelişmelerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Beklenmedik teklifler veya sürpriz çıkışlara karşı hazırlıklı olun. 8 Temmuz'da Başak Burcu'na geçecek olan Mars sizin 10. evinize yerleşecek, yani kariyer ve toplumsal statü alanınıza. Bu geçiş iş hayatınızda daha fazla mücadele vermeniz, hedeflerinize sıkı sıkıya odaklanmanız anlamına geliyor. Ancak aynı gün Ayın Mars'la yaptığı kare açı özellikle otorite figürleriyle çatışma riskini arttırabilir. Neyse ki Ayın Merkür'le yaptığı üçgen açıda yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da medya projeleri üzerinden pozitif gelişmeler getirebilir. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 2. evinize, yani para ve değerler alanınıza ışık tutuyor. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açılar maddi konularda kafa karışıklığı ya da güvensizlik duygusu yaratabilir. Aileden genel finansal sorumluluklar ya da geçmiş borçlar bu süreçte önünüze çıkabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin maddi kaynaklarınızı ilgilendiren önemli bir tamamlanmayı ya da farkındalığı beraberinde getirebilir. Gelir gider dengenizi gözden geçirmeniz, harcamaları düzenlemeniz gerekebilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık çalışma hayatı ve gelir beklentileri arasında bir denge kurma gerekliliğini gösteriyor. Ancak Ayın Mars'la yaptığı üçgen açı, stratejik davranırsanız kariyerden elde etme konusunda
sizi destekleyecektir. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 3. evinizde yerleşiyor. Yakın çevre, kardeşler ve iletişim trafiğiniz hareketlenecek. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar özellikle gündelik işler, planlama ve teknolojik yatırımlar açısından güzel fırsatlar yaratabilir. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda buluşuyor. Bu kavuşum zihinsel olarak derinleşmenizi, güçlü konuşmalar yapmanızı ve bazı ilişkilerde sözlerin gücünü hissetmenizi sağlayabilir. Ayın Merkürle karşıtlığı iletişimde gerginlikler yaratabilir ancak Neptün'le Venüs'le yaptığı olumlu açılarla da empati ve sevgiyle bu gerilimleri yumuşatabileceğinizi gösteriyor. Sevgili yükselen yaylar, bu hafta sizler için hem kişisel duruşunuzu yeniden yapılandırma hem de maddi manevi değerlerinizi gözden geçirme zamanı. Cesaretinizin ve içsel rehberliğinizin peşinden gitmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba Oğlaklar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta sizin için oldukça güçlü ve etkileyici bir dolunay haftası. Dolunayın burcunuzda gerçekleşecek olması kişisel hayatınızda önemli farkındalıklar kazanacağınızı, hatta bazı kararlar alarak yön değiştirebileceğinizi gösteriyor. Kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve hangi yolda ilerlemek istediğinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 12. evinizde ilerlemeye başlıyor. İçe dönme, dinlenme, ruhsal temizlik ve bazı şeyleri kendi içinizde çözme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar ruhsal açıdan güçlenmenizi ve sezgilerinizin size rehberlik etmesini sağlayabilir. Ancak ayın Venüs ve Uranüs'le yaptığı karşıtlık özellikle aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda ani gelişmeler yaşayabileceğinizi işaret ediyor. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 9. evinize yerleşiyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılar, akademik hedefler veya hukuki konular ön plana çıkabilir. Bu alanlarda mücadeleci bir tutum içine girebilirsiniz. Aynı gün ayın Mars'la yaptığı kare açı içsel huzursuzlukları da tetikleyebilir. Ancak ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı finansal konularda stratejik kararlar almanızı destekliyor olacak. 9 Temmuz'da Ay burcunuza geçiyor, artık görünür oluyorsunuz. Bu geçişle birlikte odak sizin üzerinizde, ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açılar kendinize duyduğunuz güveni sorgulamanıza neden olabilir. Yeterince anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz ama bu duygular sizi içsel bir sağlamlaşmaya götürecektir. 10 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşecek dolunay sizin için bir kişisel dönüm noktası olabilir. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak, bir süreci kapatmak ya da kendinize dair net kararlar almak için güçlü bir zaman. Ayın Jüpiter'le karşıtlığı özel hayatınızda kariyer arasında denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Öte yandan ayın Mars'la yaptığı üçgen açıda yüksek motivasyonla harekete geçeceğinizi ve planlarınızı uygulamaya koyabileceğinize işaret ediyor. Dolunayla ilgili daha geniş bir videoda hazırlayacağım. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 2. evinize, yani maddi kaynaklarınıza odaklanıyor. Gelir gider dengesi, harcamalar ve değer duygunuz ön plana çıkabilir. Ayın Uranüs ve Satürn'le yaptığı uyumlu açılar kazançlarınızı farklı yollarla arttırabileceğinizi, yaratıcı fikirlerle ekonomik sağlamlık kurabileceğinizi gösteriyor. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Bu güçlü kavuşum maddi anlamda dönüşüm yaratabilecek etkiler taşıyor. Gelir kaynaklarınızda köklü değişimler, büyük bir yatırım ya da bırakmanız gereken bir finansal kalıp gündeme gelebilir. Ayın Merkür'le karşıtlığı maddi kararlarınızda baskı altında hissettirebilir. Ancak Neptün ve Venüs'ten gelen olumlu açılar duygusal sezgilerle doğru yolu bulabileceğinizi de gösteriyor. Bu hafta sizin haftanız, özellikle dolunayla birlikte hem dış dünyaya hem de kendinize karşı daha net ve kararlı bir duruş sergileme zamanı. Yola devam etmeden önce durun, düşünün ve kalbinizden geçen sesi dinleyin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim.
Merhaba Kovalar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta sizin için içsel farkındalıkların, derin çözümlemelerin ve güçlü bir duygusal dönüşüm sürecinin kapılarını aralıyor. Ayın burcunuza geçişiyle birlikte hafta sonuna doğru enerjiniz yükselecek. Ancak öncesinde dolunayın etkisiyle bastırılmış duygularla yüzleşmeniz gerekebilir. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 11. evinizde, yani sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileri ve geleceğe dair umutlar alanınıza ilerlemeye başlıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açı maddi kazançlarınızı organize etmenize ve projeleriniz için sağlam destekler almanıza yardımcı olabilir. Ancak ayın Venüs ve Uranüs'le yaptığı karşıtlık ev, aile konularıyla sosyal planlar arasında ani gerilimler yaratabilir. Evdeki huzur ihtiyacı ile dış dünyadaki talepler arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 8. evinize, yani krizler, ortak kaynaklar, vergi, miras, borçlar, krediler ve psikolojik derinlik alanınıza giriyor. Bu geçiş finansal sorumluluklarınızı daha kararlı bir şekilde ele almanız gerektiğini vurguluyor. Ayın Mars'la yaptığı kare açı arkadaş çevrenizden ya da bir projeden gelen maddi baskılara işaret ediyor olabilir. Ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı ise ikili ilişkilerde açık iletişim kurmanın fayda sağlayacağını gösteriyor. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 12. evinize yerleşiyor. Bu geçişle birlikte iç dünyanıza çekilme, yalnız kalma ve biraz geri planda durma ihtiyacı artabilir. Ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar özellikle içsel huzursuzluklar, bilinçaltı korkuları ya da geçmişten gelen meselelerle yüzleşmenize neden olabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin için bir kapanış ve içsel temizlik anlamına geliyor. Çünkü 12. evinizde gerçekleşiyor. Ruhsal yüklerden arınmak, bazı alışkanlıkları ya da kontrol edemediğiniz durumları bırakmak için güçlü bir zaman. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık, aşk ve çocuklarla ilgili konuların bu içsel sürece etki ettiğini gösteriyor. Ayın Mars'la yaptığı üçgen açı ise derin duygusal temaları dönüştürme gücü verecektir. 11 Temmuz'da Ay burcunuza, yani Kova'ya geçiyor. Bu geçişle birlikte kendinizi daha enerjik görünür ve motive hissedeceksiniz. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar hem içsel disiplininizi arttırıyor hem de değişimlere açık olmanızı sağlıyor. Yenilikçi fikirlerle fark yaratabileceğiniz bir dönem başlıyor. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto burcunuzda kavuşacak. Bu güçlü kavuşum sizi merkezde hissettirebilir. Gücünüzü fark etme, dönüşüm yaratma ve etkileyici duruş sergilemenize yardımcı olacak. Ayın Merkür'le yaptığı karşıtlık ilişkilerde netlik arayışınızı arttırabilir. Ancak Neptün ve Venüs'ten gelen uyumlu açılar hem duygusal bağlarda şifalanma hem de ilişkilerde yumuşama getirebilir. Sevgili yükselen Kovalar, bu hafta biraz içe dönüp büyük resmi görmeniz, ardından kendi merkezinize gelerek güçlü kararlar almanız gerekiyor. Hafta sonunda enerjiniz tazelenecek ve siz yine en parlak halinizle sahnede olacaksınız efendim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, 7-13 Temmuz haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta hem kariyer hayatınıza dair netleşmeler hem de sosyal çevrenizden gelen önemli etkilerle hareketli ve dönüştürücü bir süreçten geçiyorsunuz. Gökyüzü sizleri biraz hızlandırıyor, biraz da derinleştiriyor. Özellikle dolunay enerjisiyle birlikte geleceğe yönelik hayallerinizin şekil değiştirdiğini fark edeceksiniz. 7 Temmuz Pazartesi günü Ay Yay burcuna geçiyor ve sizin 10. evinizde ilerlemeye başlıyor. Kariyeriniz, toplumdaki yeriniz ve görünürlüğünüzle ilgili temalar ön plana çıkacak. Ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı destekleyici açılar bu alandaki sorumluluklarınızı başarıyla yerine getirebileceğinizi ve sezgilerinizle yönünüzü belirleyeceğinizi gösteriyor. Ancak ayın Venüs ve Uranüs'te yaptığı karşıtlık aile hayatı ve iş arasında denge kurmakta zorlanabileceğinize işaret ediyor. Ani bir gelişme ev düzeninizi veya akışınızı değiştirebilir. 8 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin 7. evinize, yani ikili ilişkiler aranıza yerleşiyor.
Bu dönemde partnerliklerinizde daha mücadeleci bir enerji hakim olabilir. Bazı ilişkiler testten geçebilir. Ayın Mars'ta yaptığı kare açı kariyer kaynaklı stresin özel hayatınıza yansımasına neden olabilir. Neyse ki ayın Merkür'le yaptığı üçgen açı iş ortamında anlaşmalar ve iletişim açısından destekleyici olacaktır. 9 Temmuz'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin 11. evinize yerleşiyor. Gelecek planlarınız, dostluklarınız ve sosyal çevrenizle ilgili konular aktifleşiyor. Ancak ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açılar, hayal kırıklıkları ya da beklentilerinizin gerçeklerle uyuşmaması gibi temaları gündeme getirebilir. Özellikle bazı arkadaşlıkların gerilimli bir sürece girmesi mümkün. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin sosyal çevre ve idealler evinizde meydana geliyor. Artık bazı insanlarla yollarınızı ayırma, bazı hedeflerden vazgeçme ya da yeni bir gelecek planı belirleme zamanı. Ayın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık ev ve aile konularıyla arkadaş çevresi arasında denge kurmanız gerektiğini söylüyor. Ayın Mars'la yaptığı üçgen açı ise ilişkilerinizde açıkça konuşarak sorunlarınızı çözmenizi destekliyor. 11 Temmuz'da Ay Kova burcuna geçiyor ve sizin 12. evinize adım atıyor. İçsel dünyanıza çekilme, inziva ihtiyacı, dinlenme ve ruhsal şifalanma gündeme gelebilir. Ayın Uranüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar sizi yanlışlaştırsa da bu süreci faydalı kullanabileceğinizi ve bazı fikirlerle yeniden doğabileceğinizi gösteriyor. 12 Temmuz'da Ay ve Plüto Kova burcunda buluşuyor. Bu güçlü kavuşum bilinçaltı düzeyde köklü bir dönüşüm başlatabilir. Korkularınızla yüzleşme ve kendi gücünüzü keşfetme zamanı olacak. Aynı zamanda ayın Merkür'le yaptığı karşıtlık zihinsel olarak biraz gergin hissettirebilir. Ancak Neptün ve Venüs'ten gelen olumlu açılar ruhsal destekle dengeyi bulacağınızı gösteriyor. Sevgili yükselen balıklar, bu hafta hem ruhsal hem toplumsal anlamda dönüşüm içindesiniz. Hayatınızdaki bazı döngüleri kapatıp yeni hayaller için alan açıyorsunuz. Unutmayın, sizin sezgilerinizin en güçlü rehberiniz. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen.